Herkese merhaba, Highlight'a hoş geldiniz. Merhabalar. Bu haftaki konumuz döngüler. Şu anda bir döngü içinde. Döngüleri nasıl açıklarız, nasıl tanımlarsınız? Herkesin kendi bir sınavı, kendi döngüsü var hayatta. Kendinizde fark ettiniz mi? Hep aynı sürecin tekrar tekrar farklı bir versiyon olarak yeniden size bir zorluk olarak geri geldiğini. Döngüleri daha açık anlatabilmek için örneklerle daha kolay belki anlatabilirim. Hayatınız boyunca sürekli sevdikleriniz tarafından ihanete uğramak ya da parasal, finansal olarak bir çözüm bulamamak veya her yaptığınız işte sürekli başarısız olmak. Bunlar döngülere örnek olabilir. Her insanın da bir döngüsü var ama döngüyü kırdığı noktada bilincinin açıldığı nokta olabilir. Döngüler hakkında sen ne dersin sanırım? Ben genel olarak döngüyü bir road gibi görüyorum. Bir yolu gideceğiz hepimiz. Ve o yolda tabii de farklı bir şeyler var. Yani bariyer ya da çukurlar. Hı hı. Çukurlar var. O çukurları kesinlikle uğrayacağız. Meğer ki öğrenirsek orada bir çukur var. Döngünü o çukurlar görüp ve döngüden nasıl kurtarışı da o çukurların nerede olduklarını fark etmek, onları bilmek görüyorum. Kendimden örnek verirsem eğer mesela yeme bozukluğu olan, kilo vermek isteyen, sürekli kilo verip tekrar alan insanlardan örnek vereyim. Kendim de onlardan birisiyim. Ne kadar çok kilo verirsem hızla tekrar e, yenisini aldığım, ne yaparsam yapayım sürekli aynı yere döndüğüm bir belki daha da ağır şekilde döndüğüm bir döngüm var. Bu döngüde genel olarak şöyle oluşuyor. İşte bir konuda beni rahatsız eden bir şey var. Bir duygu var, kaçtığım bir yönüm, başaramadığım bir sürecim var. Orada kendimi yemek yiyerek rahatlatıyorum ve kilo alıyorum. Ben artık çok kilo aldım. Ben bunu artık benim hayatımı çok etkiliyor, görünüşümü çok etkiliyor. Ben artık kilo vermeliyim diye karar verdiğim başka bir yer var. Sonra kesin kararımı verdim. İşte bu sefer şöyle bir şey yapacağım diye bir şey ya, bir diyete başlıyorum. Su diyeti yapıyorum. Paleo yapıyorum, ketojenik yapıyorum, yok clean keto yapıyorum bir şey. Ondan sonra onu da yaptım. Kiloyu verdim. Çok mutluyum. Tamam mı? Sonra o en baştaki yere geri dönüyorum ve beni rahatsız eden, e, yememe sebep olan, kaçındığım duygular tekrar geliyor ben zayıfladıktan sonra. Bu sefer ne yapacağım? Aynı şeyi yapacak mıyım? Eğer ben yine e, yemedim. O zamana kadar diyete uydum. Üzerime de bir duygular geldi, sıkıştım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu sefer yine patlıyorum. Tekrar yemeye başlıyorum, ne kilo alıyorum. Döngü böyle işliyor. Bunu zamansal olarak gördüğünüz zaman yatay bir düzlemde işte başladım, tekrar yapıyorum. Bir süre sonra ben algılamaya başladıkça hangi duygulardan kaçınmaya, hangi zorluklardan kaçmak için yemek yemeye başladığımı fark ettikçe, yani döngünün başlangıcı, yemek yemeye başladığım an yerine ben şu an niye yemek yemek istiyorum diye düşünmeye başlıyorum. Ve döngüler zaman zaman böyle küçülmeye başlıyor, sıklaşmaya başlıyor ve sonra stabil hale gelip düzeliyor. Döngü aslında böyle kırılıyor. Tabii bunu eğer yatay düzlemde gördüğümüz zaman böyle, bunu gerçek enerjisel boyutlu, 3 boyutlu olarak görürsek de döngüye başlıyorsun, yukarı doğru küçülüyor, tekrar ediyor, sıklaşıyor ve en son
bilincin yükselişiyle döngün aslında Çıkıyor. evet, piramit gibi yükseldiğim bir şey olarak anlatılır döngüler. Ha, ben bunun neresindeyim, ne kadar kırdım, hala kiloluyum onu bilmiyorum ama döngüleri kırmanın yeri bence o başladığınız noktada tekrar hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buna yine geri mi döndüm? Ben tekrar aşmıştım bunu. Ben bunu halletmiştim. Ben bu noktaya nasıl oldu da tekrar geri döndüm dediğiniz yerde hemen bir şey yapmak yerine, hemen ne bileyim yemek yemek yerine, hemen diyete başlamak yerine, hemen bir aksiyon bir şey yapmak yerine içe dönüp içte ne var? Bu döngüyü başlatan ne var diye düşünüp onu analiz edip onunla bir süreç yaşayıp kendinizi iyileştirdiğiniz zaman döngü kırılmaya başlıyor. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda da yiyorum da ama yemek yerken düşünüyorum da. Farkındayım. Ama farkında olmak işe yaramak anlamına gelmiyor. Uygulamakta farklı. Neyse ben 2 tane özet gireceğim buraya. Hı hı. Birincisi kiloyla alakalı. Aslında şöyle bir şey var. Bunu takmayalım bence. Hı hı. Yani bazen şöyle bir duruma geliyor. İnsanlar kendi kilolarını takıyorlar ve bu çoğu kişilerin, evde çoğu kişilerin tartı bulunan evlerinde kişilere bir şey oluyor. Aksesyen bir noktası oluyor. Ben bu kiloya gelmem gerekiyor. Aslında döngüden hariç bu konu ama şöyle bir şey var. Hiçbir şeye obsesif olarak bakılmaması gerekiyor. Hiçbir kilo önemli ya da iyi bir ideal diye bir kilo yok. Sadece sağlık amaçlı her ne yaparsak yapalım. Öyle bakalım. İkincisi döngüyü belki biraz daha kolay bir şekilde anlatmak istersem şöyle bir şey. Yüzümüzde akne oluyor. Hı hı. Ama bunun nedeni buradaki olan akne değil. Bunun nedeni ondan önceki yaşanan stres, hormonik değişiklikler ya da öyle bir şeylerdir. Döngü de öyle bir şey gibi. Bir şey oluyor hayatımızda ama oradaki olay gerçek, yani tüm olay oradaki olay değil. Aslında onun arkasında farklı bir şey var ve farklı bir neden var. Bunu anladığımız zaman, o nedeni anladığımız zaman o döngü bitiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü mesela diyelim ki biraz önce bahsettiğim konular vardı. Mesela sürekli insanlar istenilmiyor aile tarafından ya da ihanete uğruyor. Bu oradaki olan bir konu değil. Yani mesela annem, babam, kardeşim, abim, ablam, herkes beni istemediler diye. Aslında onun bir arkası ben kendimi istemememdir. Ben kendimi sevmediğim için aynı şeyi başka bir yerde yaşıyorum. Ve bu o kadar tekrarlanıyor ki ben anlayayım da kendim kendimi seveyim diye. Çünkü sonuçta insanın gelişmesi %100 kendisine bağlı olan bir şeydir. Yani her ne yaşıyorsak hayatta ayna gibi. Önümüze bir ayna koyulmuş. Kendi verdiğimiz picture'i görüyoruz ya da dağ gibi kendi verdiğimiz sesi eko olarak alıyoruz. O yüzden eğer ben kendime yeteri kadar sevgi vermiyorsam tabii de diğerlerinden sevgi almayacağım. Eğer ben kendime yeteri kadar saygı duymuyorsam kesinlikle diğerlerinden o kadar saygıyı duymayacağım. Küçük bir özet, saygı duymayı, sevgi duymayı lütfen narsist olmakla karıştırmayın. Çünkü kötü bir yana geçebilir. Narsistleri çok seviyoruz bu arada. Onları dışladığımızı düşünmeyin. Evet, Bayılıyoruz herkes size. seviyoruz. Herkes seviyoruz, kendimiz içinde. Yani şöyle bir şey, aslında hayat çok adil. Yani hayat bana şunu yaptı, hayat herkese aynı şeyi yapmıyor. Birisi çok rahat yaşıyor, bir gün bile mutsuzluk çekmeden, birisi çok ağır ızdırap çekiyor, çok ağır, hiç kimsenin kaldıramayacağı şeyler yaşıyor diye bakabilirsin. Ama aslında onun öğretisi
ağırdır ve tavrı ağırdır. Yani öğrenmiyordur. İlk başta sana basitçe gösterilir. Ya da yine kilodan örnek vereyim. İlk baştaki döngünde 1 kilo alırsın belki. Dersin ki ya ben böyle böyle bir şey yaptım, kilo aldım, vücudum kötü etkilendi. Buna bir şey yapayım, ne oluyor acaba demen lazım. Demezsen döngüde bu sefer 5 kilo alırsın, bu sefer 10 kilo alırsın. Onu hayatın şiddeti, yani sana gelme şiddeti senin nerede anladığınla alakalı. Sen o kadar anlamıyorsundur ki, Yanlış anlamayın. o Ama kadar bir farkında gerçek. değilsindir ki ne oluyor. Sen daha anla artık diye o tokat böyle daha sert geliyordur. O 20 kilo da olur, 40 kilo da olur. Sen anlayana kadar. Yani narsistlerin de aslında hep yaşadığı o içinde içsel olarak yaşadıkları değersizlik duygusu, işte bir yetersizlik duyguları, herhangi bir duyguya, beklentiye, bir şeye tahammül edemeyişleri, eleştiri kaldıramayışları başka insanlara tokat olarak hem de kendilerine tokat olarak yaşanıyor. Ve en şiddetli narsist en duygusunu anlamayan, en duygusuna müdahale edemeyen aslında en aciz narsisttir, en kendini yukarıda gören. Öyle bir şey görüyorum ben. Yani şiddet senin ihtiyaç duyduğun kadar oluyor ve çok adil bir şekilde oluyor. Benim mesela 40 kilo almam lazımmış. Ya bir kiloyla ben anlamıyormuşum. 40 kiloyu alıp ondan sonra ya bunda bir şey var ya, bu diyetle de olmuyor, bir şeyle de olmuyor. Bu irade de değil abi, bunda başka bir şey var diye içe döndüğüm ve içten dünyayı yönetmeye çalıştığım, içeriden bir şeyleri düzeltip dışarıda sonuç beklediğim zaman için böyle bir şey yaşamam gerekiyormuş. Belki de 40 kere diyet yapıp bozmuşumdur. Belki de 40 kere diyet yapıp sonuç alamamışımdır. Bilmiyorum, o artık benim algımın, kapasitemle alakalı. Kendimi ne kadar açtığım, ne kadar yükselttiğimle alakalı. Ben dediğim gibi ilk aldığım 1 kiloda da bunu gayet anlayabilirdim. Fakat anlamadım. Neyi anlamıyorsan da o kadar çok tokatlanıyorsun. Ve bunda da şey dememek lazım. Hayat beni çok yordu, ben bıktım artık, niye sürekli aynı şeyi yaşıyorum demek yerine ben artık bu döngüyü fark ediyorum, algıladım ve artık aynı şeyi yapmayayım ya. Yani Hani aynı yoldan gidersen sonuçta o çukura uğrayacaksın. evet, evet ve Aynen. daha da şiddetli olacak. Bu Şeyde de çok belli, çok pardon. Hı hı. Mesela ilişkilerde görüyorsun bir kişiyle ilişkidesin ve o sana belki yalan söylüyor ve bunu hissediyorsun. Çünkü genel olarak insanlar çok iyi bir şekilde hissederler. Herkes ne yapıyorsa. Ya da bilmem onun saygı duymamasını görüyorsun ve sürekli kendine diyorsun ki tamam iyileşir, tamam daha iyi olabilir, tamam geçecek bundan da ondan da ama gider yani gittikçe daha kötü bir yandan, daha artarak mesela ilk başta belki yukarı bir sesle konuşma tonuyla geliyor. Hı hı. Sonra şiddeti bile uğruyor. O kadar bu tekrarlanıyor. Sana söylemek için ki bir kendine dön. Aslında ben böyle düşünüyorum. Hepimiz bu hayatta genel olarak önemli şey yani evet okumuş, doktor, mühendis, bilmem ne olabiliriz. Hı hı. Ama bir şeyi hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Kendimizi. Yani insan kendisini tanırsa, kendisini anlarsa her şeyi hayatta başarabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Düşünün ki bir kişiyle 7/24 bir hayatta yaşıyorsunuz bir evde
ve siz onu tanımıyorsunuz. Ya da yeteri kadar ona zaman koymuyorsunuz. Ya da onunla hiç vakit geçirmiyorsunuz. Daha beteri onu sevmiyorsunuz. Daha beteri her zaman onu küçümsüyorsunuz. Daha beteri onunla acımasız bir relation'iniz var. Ve bu döngülerin hepsi sadece insana kendisini daha çok tanısın, daha çok kendine değer versin, daha iyi bir yolla kendisiyle yani ilişkisi olsun diye yaşanıyor. Mesela eğer şöyle bir şey düşünün, siz kendinizi yeteri kadar seversiniz, hiçbir zaman kendinize ya da sevdiğiniz kişiye kalitesiz bir yemek vermezsiniz. O kalitesiz yemeğin karşılığında tabii de kilo alma var. Ya da kendinizi yeteri bir miktarda seversiniz. Sevdiğiniz kişiye nasıl iyi davranmayı biliyorsunuz, kendinize de iyi davranmayı öğrenirsiniz. Eleştirmeyi nasıl eleştirileceğini öğrenirsiniz. Tabii de her zaman kendinize evet her şeyim iyi, ben mükemmelim demek anlamına gelmiyor. Hayır. Ama şöyle bir şey, mesela yanlış yapıyorum. Doğru, yanlış yaptım. Ama yine kendimi seviyorum tüm yanlışlarımla birlikte. Yani döngü dediklerin hepsi bunları bir şekilde çıkarmak istiyor. Çünkü sonuçta insan bunun farkında olması gerekiyor. Ne kadar çoluk çocuk olursa, ne kadar aile de yakında olursa, hatta normal bir elinizi kestiğinizde o acıyı siz tek başına, kendiniz, kendi vücudunuzda yaşıyorsunuz. Meğer ki hatta büyük bir olayları, hayata gelmemizde yalnızlık, hayattan gittiğimizde de yine yalnız olacağız. Ve bu hayatta sadece kendimizle %100 fokesimiz, %100 enerjimiz kendimizde olmayı bence öğretmeye çalışıyor bu döngüler. Yani kendine bak sadece. Hep dışarıyı eleştirme ya da dışarıya bakmak değil. Dön bir kendine bak. Öyle. Yani ben onu şey diye görüyorum. Fiziki dünyada bir çaba, fiziki dünyada bir uğraştansa içeride hani kendine yönelmek, enerjini kendine vermek dediğin şey belki de tüm enerjini içeri aktarmak diye Evet. görülebilir. Ya biraz daha ben açıklamak istiyorum. Döngü nasıl oluşuyor? Ne oluyor da bir döngünün içine giriyorsun? Ya mesela diyelim ki sen hani yeme bozukluğuyla belki empati kuramayan olur diye başka örnek vermek istiyorum. Diyelim ki sen kendini güvende hissetmiyorsun. Hayat sana şey geliyor. Ya bir şey olursa dışarıda ya başıma bir şey gelirse ben ne yaparım diye. Hayat sana düşman, hayat seni sürekli cezalandırıyor ve başına tehlikeli bir şeyler gelebilecekmiş gibi hissediyorsun. Güvende hissetmiyorsun. Diyorsun ki biri beni korusun. Beni koruyacak birini bulayım. Buluyorsun. O bulduğun kişi seni zaten korumamak için var. Çünkü öyle olması gerekiyor. Sen biri öğren diye. biri beni korusun diye dışarıda arıyorsun ya onu. Dışarıda bulamayacağını anla diye sen yeri gelince yani ihtiyaç duyduğun anda annenin de babanın da kardeşinin de en sevdiklerinin de arkadaşlarının da seni korumadığını görürsün. Anlaşılmadığını, dışlandığını, orada duramadığını görürsün. Ve tekrar geri gelirsin. Bu hayat çok korkunç. Benim korunmaya ihtiyacım var. Güvende hissetmiyorum diye. Sonra başka ararsın. Bu böyle gider. Ta ki dersin ki ya bu kadar şey geldi benim başıma. Kendimi Hepsinde de ulan ben hepsinde de ben vardım ya tek başıma ben atlattım bunları. Ben kimden neyden beni korumasını bekliyorum. Beni koruyacak tek kişi benim. Dediğin yerde döngü biraz kapırdıyor. Tekrar başka şeyler geliyor. Bakalım dışarıdan biraz daha farklı yeni versiyon. böyle aynen yeni versiyonlar geliyor. Bilinç çünkü değişmeye başladı. Yeni şeyler geliyor. Sen de onlara nasıl tepki veriyorsun? Onu görüyorsun. Ve o döngünün
onun içinden de şöyle çıkıyorsun. Diyorsun ki ya aslında şey yokmuş, güvende hissetmeyeceğim bir durum yokmuş. Aynen. Zaten tehlike yokmuş. Ve o zaman anlıyorsun ki en başında o kendini tehlikede, güvensiz hissettiğin durum zaten başlatmış döngünü. Sen onu hissetmesen, sen zaten kendini güvende hissediyorsan öyle bir şey yaşamayacakmışsın. Alma verme dengesi dediğimiz şeyi böyle görüyorum. Ben güvende hissetmiyorum diyorsun. Onu veriyorsun hayata. Aynen. Hayat da sana güvende hissetmeyeceğin durumu veriyor. Gösteriyor. Aynen. Alma verme dengesi bu. Eğer ki fark edersen döngüyü yaratan, başlatan sensin. Bir anda herkes seni güvende hissettiriyor yani o şeyi nasıl bir anda böyle şık diye ortadan perde çekilmiş gibi. Yıllarca mesela sevgisizlik içinde yaşamışsın. Kimse seni sevmemiş, ailem beni sevmiyor, şu beni sevmiyor, bu beni sevmiyor. Gelmişsin en son nokta demişsin ki benim kendimi sevmem lazım ya. Herhalde onu anlatmak istiyor ya bana. Acaba o mu problem diyorsun. Kendini sevmeye başlıyorsun. O insanlardaki blokaj da kalkıyor. Bir anda herkes seni çok sevmeye başlıyor. Hiç böyle sevgi göremediğin insanlar, yıllarca sevgi duyamadığın insanlar seni ne kadar çok sevdiğini anlatıyor. Etrafın böyle sevgiye bürünüyor. Onu yaşıyorsun yani. Herkes de bunu yaşasın isterim. O yüzden not almak, o döngüleri fark ettikçe işte bir de döngüleri ben son zamanlarda şey yapmaya başladım. Dediğim gibi frekans küçülüyor gitgide düzelmeye yakın. Ben bunu mesela bir yaşadığım döngüyü 6 ayda yaşıyordum. Şu an mesela bir günde bir tık tık Hastalık. zamanını bile işte şey yapıyorum. Not alıyorum düşüncelerim şunu ve artık böyle saniyelik olmaya başlayacak bir yerde ve onu ben düzeltip stabil daha bilinçli nötr olduğum hale geçebileceğim. Not almak her döngünün başlangıcını çünkü o 10. döngüden 1. döngüye bakman da gerekebilir. Nasıl çıkacağını anlamak için, döngünün niteliğini anlamak için. Böyle not alıp günlük tutmak her psikoloğun da önerdiği Evet, gibi. günlük tutmak çok önemli bir şey. Evet. Ve günlüğünde kendinle konuşmak da çok önemli bir şey. Tüm yanlarında. Kötü, iyi, hepsiyle. Çünkü ben böyle düşünüyorum. Bu hayatta farklı farklı isimler alabilir. Dediğin gibi döngü olabilir, öz sevgi olabilir. Ya bir sürü farklı şeyler var. Hepsi sadece bir amaçla yaşanıyor. Bunu anla diye ki sen her türlü kendinsin. Kendine dayanacaksın, kendini seveceksin, kendine bakacaksın ve şöyle bir şey de var. Bunların hepsini kendine karşı olduğun için diğer insanları da aynı şekilde seveceksin. Çünkü bir seviyeye geleceksin ve bunu anlayacaksın ki diğer diye bir şey yok. Hepimiz aynıyız. Şey gibi düşünelim. Bir kase var. Bu kasenin içinde su var. Herkes ondan içiyor. Ve eğer ben kendime kötü bir davranış yaparsam o suyu da bulantırıyorum. Fark etmiyor. Ya bunu kendime yapmadığım yerde diğerlerine de yapmıyorum. Çünkü aynı şekilde o kötü hissi, kötü bir şeyi o suya karıştırıyorum ve hepimiz ondan içiyoruz. Hepimiz birbirimize bağlıyız gibi. Döngü olursa olsun, farklı şeyler olursa olsun hepsi sadece bunu anlatmak için geliyor. Ve bir anda kendindeki olan kesinlikle de hepimizde var. Herkeste bir şekilde var. Çünkü olmasaydı tamamlanmış bir ruh olup ve bu dünyaya gelmemize gerek yoktu. O yüzden bunu öğrendiğimizde, nerede bir şey var, onu değiştirdiğimizde ve onu fark ettiğimizde bile konu bitiyor, öyle bir şey. Yani bunu öğrendim de nasıl düzelteyim diye bile bir şey kalmıyor. Çünkü fark ettiğinde evren diyor ki okey, anladı sonuçta. Kendisini sevecek, anladı sonuçta. Kendi yemeğine mesela dikkat edecek, anladı sonuçta. Kendine dayanarak işlerini yapacak.
Neyse bunu anladıktan sonra o konu bitiyor ve şey gibi oluyor. Birinci sınıfı geçtin. Şu anda 2'yi okuyabilirsin. Sonra 3'ü okuyacaksın. Bu da şey anlamına gelmiyor yani bu bitti de tamam oldu yok. Bir kez rahatlayacağız. O da vefat ettiğimizde yaşayana kadar bunların hepsi olacak ve bunlar da güzel bir maceralar. Evet. Yani kötü bir yanları yok. Çok güzel bir şeyler öğreniyoruz hepimiz içinden. Sonuçta birer birer farklı bir şeyler uğrayacağız. Yeni versiyonlar, yeni leveller böyle olacak. Ya dediğim gibi hepimiz birbirimize bağlıyız bir noktada. O da şöyle hani bir şey icat edilene kadar imkansız görünür ve icat edildikten sonra herkes yapmaya başlar ya işte. Doğru. Mesela atom asla parçalanamaz diye görülen bir şey. Biri bir parçalıyor, başarıyor onu. Sonra herkes yapmaya başlıyor ya. Şimdi kuantum çıktı. Öyle bir şey kırılamaz diye gördüğün, aşılamaz diye gördüğün döngüyü sen aştığında senin çevrendeki, senin soyundaki insanlar da, arkadaşların da yavaş yavaş aşacaklar kendi döngülerini. Çünkü sen onlara ilham veren ve aslında bilincinle etrafa o huzuru, sevgiyi O yayan bir enerjiyi noktaya, veren evet o şeysin. enerjiyi gösteriyorsun ve bunun aşılabilir olduğunu gösteriyorsun en başta ya, en basit mantığıyla. Ve bir şekilde sen onu yapıyorsan, bir şekilde kırıyorsan, senden sonraki soyun da o artık yaşamıyor. Aynı ızdırabı çekmiyorlar. Ve döngünü kırmakta zorlandığın yerde şunu söyleyebilirsin. Benim arkamdaki gelecek nesil ve geçmiş nesil şu anda bana bakıyor ve bana destek oluyorlar. Ben yine işte kendimden örnek vereyim mesela. Benim baba tarafımdaki her kadının böyle gördüğü bir şiddet, çıkamadığı bir zorluk, bir döngüsü var ve onu ben kendim yaşadım. Kırdığımı düşünüyorum. Kırabilmeye çalışıyorum. İşte eğitimsiz kalmışlar, okul okuyamamışlar, kendi yaşamlarını yaşayamamışlar, fikirlerini dünyaya anlatamamışlar, ezilmişler. E, Ben onun farklı olanını, daha doğru olanını, o döngünün içinde olmayanını yapmaya çalışıyorum. Oradan çıkmaya çalışıyorum. Ve geçenlerde işte bir konsere gidecektim. Arkadaşım gelmedi. Tek başıma gitmem gerekiyordu. Tek başıma giderken de o e, sülaleden gelen döngünün şeyleri var. İşte tek başıma kadın olarak gidiyorum bilmediğim yere, ya başıma bir şey gelirse diye mesela düşünüyorum, endişe ediyorum. Ve şeyi hissettim. Arkamda babaannem, anneannem, halalarım, onların büyükleri. Önümde de benden sonra gelecek nesil işte yeğenlerim, Emir, Metehan, Atakan hepsi önümde. Benim kendi soyum, diğer kardeşlerimin soyları onlar da önümde duruyor. Ve ben konsere hep beraber gittim. Onlar hep beraber eğlendik. Hep beraber dedik ki yani bu döngüyü nihayet kırdık. Başardık. Başka döngüler olursa da onu da kırarız. Öyle bir enerjideydim. Eğer çok zorlandığınız, çok tıkandığınız bir yer olursa da bu olmuyor arkadaş yani bunu ben tekrar tekrar yaşıyorum, ne yaparsam yapayım yaşıyorum dediğiniz yerde kendi soyunuzdan ve gelecek soydan da diğer çevrenizdeki ikinci ailenizden de herkesin bütün olduğu yerden de destek alabilirsiniz. Eğer destek almayı kabul ediyorsanız, ona açıksanız destek zaten size her yerden geliyor. Ne oluyorsa sadece kendine dönüp bakacaksın. Yani bir şey sendedir. Dışarıda değil. Çözümü dışarıda aramayacaksın. Çözümü içinde arayacaksın. Ve bitiyor. Finito. Öyle. Bu haftalık bizden bu kadardı. Sizin de yaşadığınız döngüler varsa, anlatmamızı, özellikle konuşmamızı istediğiniz konular varsa bize yazmayı, abone olup beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça Kendinize kalın. iyi bakın.